Karamanoğulları Beyliği. Yazıcıoğlu Ali'ye göre Karamanoğulları, Oğuzların Afşar boyuna mensuptur. Hanedanının dayandığı başlıca oymaklar Turgutlu, Bayburtlu, Oğuzhanlı, Hoca Yunuslu, Hocantılı, Bozkırlı, Bozdoğan, Bulgarlı, İktir, Beydili ve Yuvalılar idi. Bunlardan özellikle Turgutlular, Karaman Beyliği'nin tarihinde önemli rol oynamıştır. Devletin beylerbeylik mevkii, genellikle bu oymağın elinde olmuştur. Turgutlu oymağından Pir Hüseyin Bey'in, Konya ve dolaylarında birçok sosyal tesis yaptırdığı bilinmektedir. Ereğli'nin güneyi ile Karaman'ın doğusunda yaşayan Bayburtlular, Bayburt Bey'e mensuptu. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim döneminde, bu civarda Bayburt adında bir kaza vardı. Kalabalık bir oymak olan Oğuzhanlılar, Anamur ve Gazi Paşa'da oturuyorlardı. Hoca Yunusluların Gülnar dolaylarında, adını muhtemelen Türkistan'ın Hucen şehrinden alan, Hocantılı oymağının Turgut kazasının doğusunda yaşadığı, Göksu üzerinde Hocantı adında bir köprü, bunun yanında bir köy, türbe, Alahan civarında zaviye ve Mut'ta aynı adla bir türbe bulunduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim döneminde, eski il kazasında yaşayan oymaklar arasında, 172 vergi nüfuslu, Hocantılı oymağı da vardı. Adını bir beyden alan Bozkırlı oymağı, Taşlık Silifke'de yaşıyordu. Kalabalık olduğundan, oymağın bir kısmı Koçhisar taraflarına göç etmiştir. Silifke yöresinde yaşayan Bozdoğan oymağı da kalabalık olup, II. Bayezid zamanında, Koçhisar ve dolaylarında bulunuyordu. 19. yüzyılın ilk yarısında Menemenci, Karahacılı ve diğer obalarla birlikte, Çukurova'ya göç eden Bozdoğan oymağı, bu yöreyi yurt edinmiş, Yavuz Sultan Selim'e karşı mücadele eden Şehzade Ahmet'i desteklemiştir. Bulgar, Torosların güneyine düşen, sarp ve yüksek bölgenin adıdır. Kış mevsiminde, bu dağın civarındaki alçak yerlerde oturan ve yazın bu dağa çıkan Türk topluluğu, Bulgarlı adıyla bilinir. Karamanlılar devrinde Bulgarlılardan, Yahşihan ve oğlu Aydın'ın adı geçmektedir. Öteki oymaklardan İgdirlerin Mut ve Gülnar'da, Beydili'ye mensup bir kolun Gülnar'da, Yuvalıların Anamur'da ve Şamlıların Taşlık Silifke'de yaşadıkları bilinmektedir. 14. yüzyılın ikinci yarısında İshaklı, Ilgın, Beyşehir ve Niğde taraflarında oturan Moğol toplulukları da Karamanoğullarının idaresine girmişlerdir. Timur, Türkmenleşmiş olan bu Moğolların çoğunu Türkistan'a götürmüştür. Anadolu'da kalanlar arasında Samagar ve Celair gibi Moğol beylerine mensup oymaklar da vardır. Karamanlı hizmetinde Memlük kaynaklarında Tarsus Türkmenleri olarak geçen Varsaklarle, Ramazanlı ilinde Koçdemir, Kosunlu, Urunguş gibi adlarını bağlı oldukları beylerden alan bazı oymaklar da bulunmaktaydı. Karamanlı tarihçisi Şikari'ye göre, muhtemelen Azerbaycan ve Arran'da oturmakta olan Karamanlıların ataları, Moğol istilası üzerine Sivas yöresine gelmişler. Baba İshak'ın isyanına katıldıktan sonra, Ermenek ve Mut yöresine yerleşmişlerdir. Bu yöreyle Silifke, Gülnar ve Anamur bölgesi, 1. Alaeddin Keykubat zamanında Kamerüddin Bey tarafından ele geçirilmiştir. Selçukluların Moğollar karşısında Aksaray civarında ikinci defa mağlup olması, ülkenin 2. İzzettin Keykavus ile 4. Kılıç Arslan arasında taksim edilmesi ve daha sonra iki kardeş arasındaki taht mücadeleleri, sınır bölgelerinde yaşayan Türkmenlere kayda değer serbestlik ve önem kazandırmış, beyliğe adını veren Karaman Bey de bu durumdan yararlanarak siyasi sahnede görünmüş ve beyliğin temellerini atmıştır. Karaman Bey'in dedesi, Oğuz beylerinden Saadettin Bey, babası da Nur Sufi diye anılan Nurettin Bey'dir. Siyasetten hoşlanmayan Nurettin Bey, baba İlyas'a biat ederek onun müridi olmuş ve başında bulunduğu topluluğun idaresini oğlu Karaman'a bırakmış, kendisi inzivaya çekilmiştir. Türbesi, Mut'un Sinanlı bucağındaki Değirmenlik denilen yayladadır. Anadolu Selçuklu Sultanı 4. Kılıç Arslan, 1261'de tek başına tahta geçince Karaman'a beylik vermiş, kardeşi Bunsuz'u da emiri candar tayin etmiştir. Sultan önemli mevkiler vererek onları devlet hizmetine almış, böylece Karaman Bey'in hadise çıkarmayacağını ve Selçuklu sınırlarını Ermenilere karşı koruyacağını düşünmüştü. İbn Bibi'ye göre, buna rağmen onlar yol keserek soygunculuk yapmış, Sultan onun bu hareketine çok kızmış, ancak isyan çıkarmasından endişe ederek onu cezalandırmamıştı. Ehliyet ve dirayeti sayesinde, etrafına toplanan boy ve oymaklar tarafından Sultan ilan edilen Karaman Bey, Gülnar ve Silifke yöresine hücumlar düzenlemiş, birçok kaleyi muhasara etmiş, bunların bazısını almıştır. Bir rivayete göre de, Ermeni krallığı ile yaptığı bir savaşta, aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Şikari'ye göre, Karaman Bey Antalya'yı da fethetmiş ve anahtarlarını Konya'ya göndermişse de, kuvvetlenmesinden çekinen Selçuklu Sultanı'nın emriyle, zehirletilerek öldürülmüştür.
Ancak bu rivayetin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Hatta Şikari'nin Karaman Bey'in Ermenek'te gömüldüğü hakkındaki sözleri de doğru değildir. Onun mezarı Ermene 18 kilometre uzaklıktaki Balgas'un yeni adı Bağbölen köyündedir. Karaman Bey'in öldüğünü duyan 4. Kılıç Arslan, kardeşi Bunsuz ve diğer Karamanoğullarını Konya yakınlarındaki Gevele Kalesi'ne hapsettirdi. Ancak 4. Kılıç Arslan da çok yaşamadı ve Moğollar tarafından öldürüldü. Veziri Muinüddin Süleyman Pervane, onun çocuk yaştaki oğlu, 3. Keyhüsrev'i tahta çıkarıp devlete tamamen hakim oldu. Bu arada Ali Bey dışında Karamanlılar serbest bırakıldı. Ali Bey rehine olarak Kayseri'de ikamete mecbur edildi. Bunsuz ise büyük bir ihtimalle 4. Kılıç Arslan tarafından öldürüldü. Baskılara dayanamayan Beylerbeyi Hatiroğlu, Moğollara karşı isyan edince Karamanoğulları da ona katıldılar. Bunun üzerine Karaman Bey'in oğullarından Mehmet Bey, Şemseddin lakabıyla Ermenek subaşılığına getirildi. Akdeniz'e kadar ilerleyen Mehmet Bey, İç il yöresini idaresi altına aldı ve Moğollara karşı baskınlar düzenlemeye başladı. Hatiroğlu'nun öldürülmesinden sonra Karamanoğulları üzerine gönderilen eski Ermenek subaşısı Bedrettin İbrahim'i de mağlup eden Karamanoğullarının ünü ve gücü daha da arttı. Memlük Sultanı 1. Baybars'ın Moğolları yenerek Kayseri'ye girdiğini duyan Karamanoğlu Mehmet Bey, derviş kılığında dolaşan 2. İzzettin Keykavus'un oğlu Alaeddin Siyavuş'u yanına alarak Konya üzerine yürüdü. O sırada Sultan 3. Gıyasettin Keyhüsrev, Sahip Ata ile Pervane, Abaka Han'ın yanında olup Konya'da sadece saltanat naibi Eminüddin Mikail ile Sahil Bey Bahaettin Mehmet bulunuyordu. Mehmet Bey'in amacı Alaeddin Siyavuş'u saltanata getirmekti. Ancak saltanat naibinin onu tanımaması üzerine kuvvet kullanarak şehre girdi. Türkmenler, emirlerin ve ileri gelenlerin evlerini yağmaladı. Bu arada saltanat naibiyle Sahil Bey öldürüldü. Ardından Alaeddin Siyavuş, törenle Selçuklu Sultanı ilan edildi. Karamanoğlu Mehmet Bey de vezir oldu. Devlete bağlı olan görevlilerin Konya'ya gelmeleri için fermanlar çıkarıldı ve divanda, dergahta, bargahta, mecliste, meydanda hiç kimsenin Türkçeden başka bir dil konuşmaması kararı alındı. Batı uçlarının subaşıları olan Sahip Ata'nın oğulları, Taceddin Hüseyin ve Nusretüddin Hasan'ın üzerine gelmekte olduğunu duyan Mehmet Bey, onları Akşehir'de karşıladı. Yapılan savaşta Karamanlı Bey galip geldi ve Sivrihisar'a kadar ilerledi. Fakat Afyon alınamadı. Daha sonra Konya'ya döndü. Mehmet Bey'in asıl niyeti, Moğollarla savaşmak olduğu için Erzurum'a gitmekti. Ancak Moğol korkusundan, Türkmenler kendisine katılmaktan çekindiler. O sırada bir Moğol ordusunun gelmekte olduğunu öğrenince, Alaeddin Siyavuş'la birlikte İç ile çekildi. Aynı yılın güz mevsiminde, Abaka Han'ın Karamanlılar üzerine gönderdiği ordu, Karaman'dan geçerek Akdeniz'e kadar gitti. Bu sırada pek çok Türk öldürüldü veya esir alındı. Kış gelince, İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni ile kumandanı, Tokat yakınındaki Kazova kışlağına, 3. Gıyasettin Keyhüsrev'de Konya'ya döndü. Hava şartlarının uygun olması üzerine, Selçuklu Sultanı, yanındaki Moğol birliğiyle İç ile girdi. Onları takip eden Mehmet Bey, 2 kardeşi ve amcasının oğluyla birlikte, Moğol öncü birlikleri tarafından öldürüldü. Şemseddin Mehmet Bey, Karamanoğulları içinde Türk diline sahip çıkması ve Moğollara karşı istiklal mücadelesini başlatmasıyla dikkati çeker. Mehmet Bey'in ölümüne çok sevinen, Selçuklu Sultanı 3. Keyhüsrev, hakimiyet alanını tekrar denize kadar genişletti. Bu sırada, ele geçirilen birçok Karamanlı Türk'ü öldürüldü. Mehmet Bey'in yerine geçen kardeşi Güneri Bey'in, ilk yıllarında Moğol ordusunun Humus'ta Memlüklere yenilmesi ve ardından Abaka Han'ın ölümüyle Anadolu'da karışıklıklar çıktı. Güneri Bey, sık sık Konya taraflarına yağma akınları düzenlerken, Eşrefoğlu Süleyman Bey de buraya ve Akşehir'e hücuma başladı. Bu Türkmen saldırılarını önleyemeyen Sultan 3. Gıyasettin Keyhüsrev, Abaka'nın halefi Sultan Ahmet Teküder'den yardım istedi. Teküder de, kardeşi Kongurtay'ın kumandasında kalabalık bir orduyu Anadolu'ya gönderdi. Konya dolaylarında birçok Türk öldüren Moğollar, daha sonra Karaman iline girerek Ermenek ve Mut yörelerinde büyük katliam yaptılar. Ormanları yaktılar, ele geçirdikleri kadın ve çocukları köle ve kariye gibi sattılar. Kongurtay'ın Karaman ülkesinde yaptığı zulümler, Mısır'da derin üzüntü ve öfkeye sebep olmuştur. 3. Gıyasettin Keyhüsrev'den sonra, Selçuklu tahtına geçen 2. İzzettin Keykavus'un oğlu 2. Mesut, Konya'da kendisini güven içinde hissetmediğinden Kayseri'de oturdu. 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in annesi de, bundan yararlanarak, Keyhüsrev'in oğulları olan 2 torununu Konya'da tahta çıkarmıştı. Ancak güçlüklerle karşılaşınca,
Güneri Bey'e beylerbeylik, Eşrefoğlu Süleyman Bey'e de saltanat naibliği menşuru gönderip onların desteğini sağlamak istedi. Onlar da askerleriyle Konya'ya geldiler ve Keyhüsrev'in oğulları yeniden Selçuklu tahtına çıkarıldılar. Fakat çok geçmeden yeni İlhan Argun'un emriyle bu çocukların hayatlarına son verildi. Güneri Bey 1286'da Larende şehrini ele geçirdi ve ertesi yıl Tarsus yöresinde tahribatta bulundu. İçil'in bir yöresini idare eden kardeşi Mahmud, Güneri Bey'i metbu tanıyordu. Karamanoğullarının Konya Ovası'ndaki faaliyetleri üzerine, Argun Han'ın kardeşi Geyhatu Gıyasettin, II. Mesud'dan emrindeki Selçuklu ve Moğol askerleriyle Karamanoğullarını cezalandırmasını istedi. Sultan Mesud, yanında Sahibata Fahrettin Ali olduğu halde, Karamanoğullarının üzerine yürüyerek, Larende ve çevresinde tahribat yaptıktan sonra geri döndü. Bir yıl sonra Güneri Bey ile Eşrefoğlu Süleyman Bey, Selçuklu Sultanına bağlılıklarını bildirmek için Konya'ya geldiler. Güneri Bey ertesi yılda, kardeşi Mahmud'la birlikte tekrar Konya'ya geldi ve Sultan'ın elini öptü. 1290'da Anadolu Umumi Valisi tayin edilen Şehzade Geyhatu Konya'ya gelince, kardeşi Mecdüddin Mahmud'la değerli armağanlar gönderen Güneri Bey'in, böylece Moğolların muhtemel bir yağma harekatını da önlemek istediği anlaşılmaktadır. Argun Han'ın ölümünden sonra, Anadolu'da tekrar karışıklıklar çıktı. Kayseri'de oturan Sultan II. Mesud, Karamanoğullarının Konya civarında yağma harekatında bulunmaları üzerine, İlhanlı tahtına çıkmış olan Geyhatu'dan yardım istedi. Kalabalık bir orduyla Anadolu'ya gelen Geyhatu, askerlerine Ereğli, Larende ve civarını tahrip ettirmiş, erkekleri işkenceyle öldürtmüş, kadınları ve çocukları da esir almıştır. Geyhatu'nun Anadolu'dan ayrılmasından sonra, harekete geçen Karamanoğulları, Konya yöresini tekrar yağmaladılar. Bu durumdan yararlanmak isteyen Kıbrıs Kralı II. Henry, 1293'te Alayiye'ye asker çıkardıysa da, Mecdüddin Mahmud Bey idaresindeki Karamanoğulları şehri kurtardılar. Karamanoğullarının Alayiye kolunun tarihi, bu seneden itibaren başlarsa da, bu kol hakkında, kaynaklarda ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Gazan Han zamanında, Moğollar arasındaki iç mücadeleler yüzünden, Orta Anadolu'nun batı kesiminde Moğol nüfuzu iyice azalmıştı. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud, acize içinde. Kayseri'de oturuyor. Konya, Ahi Ahmet Şah tarafından idare ediliyordu. O sıralarda, Anadolu'daki Moğol kumandanlarından Baltu ve Sülemiş, Gazan Han'a isyan ettiler ve Karamanlılardan yardım istediler. Özellikle Baycun Oya'nın torunu Sülemiş'in ayaklanmasına, çok sayıda Karamanlı Türkmen katılmasına rağmen, Gazan Han Karamanoğullarına karşı herhangi bir harekette bulunmadı. Sülemiş'in isyanından kısa süre sonra, Güneri Bey vefat etti. Cesur ve muktedir bir bey olan Güneri, Moğol saldırılarına rağmen, toparlanarak mücadelesini sürdürmüş, gerek Selçuklu Sultanına, gerekse Moğollara kendisini kabul ettirmiştir. Larende ve Ereğli, bu bey zamanında Karamanlı toprağı olmuş, muhtemelen Hadım, Belviran ve Bozkır yöreleri de yine Güneri Bey zamanında Karamanlı Beyliği'nin sınırları içine alınmıştır. Alayiye şehri de yine bu dönemde Karamanlı idaresine girmiştir. 14. yüzyılın ilk yarısı, kaynak yetersizliği yüzünden Karamanlı tarihinin en az bilinen dönemidir. Güneri Bey'den sonra, beyliğin başına geçen kardeşi Mecdüddin Mahmud Bey'in, 1302 yılında Ermenekulu Camii'ni, Balgasun'da babası ve kendisi için türbeler yaptırdığı bilinmektedir. Yine bu bey zamanında Karamanoğulları, Moğol kumandanlarından Kazancıku, Toros dağlarının geçitlerinde ağır bir yenilgiye uğratmışlardır. Mahmud Bey 1308'de öldü.